Merhaba, bu videoda kalp pillerinden bahsedeceğim, tiplerinden. Ancak ona geçmeden önce normal bir kalp nasıl çalışır onu bilmemiz lazım. Çünkü kalp pilleriyle de yapmaya çalıştığımız şey bu normal işleyişi taklit etmek. Böyle bir odak var. Uyarılar buradan çıkıyor. Önce kulakçığa yayılıyor. Sonra kulakçık karıncık arasında bir bölge var. Buradan geçip karıncaya yayılıyor uyarılar. Ve bunun neticesinde de EKG'de şöyle bir şey görüyoruz. Bu kulakçık aktivitesi, bu karıncık aktivitesi. Bu ikisi arasında belli bir zamansal ilişki var. Önce kulakçık, sonra karıncık çalışıyor. Bu şekilde biz dolaşımımızı idame ettiriyoruz. Kalbimizin belli bir hızı var. Ortalama 60-100 arası. Bunun altına inebilir, üstüne çıkabilir. İhtiyaç olduğunda üstüne çıkar. Koştuğumuzda, heyecanlandığımızda, korktuğumuzda artar. Gece uyuduğumuzda azalır. Maratoncuyuzdur, sporcuyuzdur. Yine azalabilir normal olarak. Ancak bu bir dinamik değişim gösterir. Bu ilişki de korunur. Geriye doğru geliyorum. Pillerle de yapmaya çalıştığımız şey aslında bunu taklit etmek. Eğer buradan uyarının çıkması ile ilgili bir problem var, karıncaya geçişte herhangi bir problem yoksa o zaman burayı desteklememiz gerekiyor. Yalnızca kulakçığa tek kablolu bir pil takabiliriz. Bunun kablo olduğunu düşünelim. Sol köprücük kemiğinin altında da bir batarya oluyor. İçerisinde bunun hem bir lityum iyon bir pil var hem de elektronik devreler var. Bunun tamamına birden batarya ya da jeneratör diyoruz. Tek odacık kulakçığı uyarabiliriz. Daha az kullanılıyor bu. Veya tek odacıklı bir pille karıncığı uyarabiliriz yalnızca. Kabloyu sadece buraya gönderebiliriz. Karıncığın hızı düşüktür. Burayı desteklememiz gerekir. O zaman karıncığı uyaran bir pil takarız. Tek odacıklı. Veya iki odacıklı piller kullanırız. Pillerden bir tanesi kulakça, diğeri de burada görüldüğü gibi karıncaya gider. Şuradan bataryaya bağlanıyor bunlar. İki odacıklı pilleri kullanabiliriz. Veya üç odacıklı piller var. Bunlar kalp yetmezliğinde kullanılır. CRT denir bunlara. Cardiac Resynchronization Therapy. Yani kalp yetmezliğinde kalbi tekrar yeniden senkron çalışır hale getirebilmek için kullanılır. Bunlarda 3 kablo olur. Birisi sağ kulakçıkta, birisi sağ karıncıkta. Üçüncü kabloda şöyle gelip sol tarafı uyarmamız gerekiyor. Burada bir tane küçük bir damar var. Koroner sinüs dediğimiz. Bunun içerisine girip bunun bir yan dalına koyup buradan sol kalbi uyarmaya çalışırız. Yani birisi sağda, birisi solda, karıncıkta, bir tane de sağ kulakçıkta kablo olur. Buna da CRT denir. 3 kablolu kalp pili diyelim. Bunların bir de şok özelliği olanları var. Normal pil özelliklerinin hepsini gösterirler. Ekstradan sağdaki kablonun üzerinde bir coil dediğimiz bir yapı olur. Kalpte ciddi ritim problemleri olduğunda ventriküler taşikardi ya da ventriküler fibrilasyon dediğimiz hayat tehdit yaratan ritim problemleri olduğunda cihazlar bunu algılayıp şok verip bunu normale döndürmeye çalışabilir. Bunlara da şok pilleri deniyor. Tek odacıklı olabilir, iki odacıklı olabilir veya bu 3 kablolu pilde de olabilir. O zaman CRT-D diyoruz buna. Defibrilatör özelliği olduğu için, yani şok özelliği olduğu için. Pillerin tipleri genel olarak bu şekilde. Batarya ömürleri iki şeye bağlıdır. Bir tanesi, şimdi bu pillerin kalbi ihtiyaç olduğunda devreye girdiğini söylemiştik. Bu ihtiyaç ne kadar fazlaysa ve kalbi uyarmak için ne kadar çok enerji gerekiyorsa, bataryalar kalbi uyarmak için enerji kullanırlar. Bu enerji miktarı ne kadar fazlaysa o zaman bataryanın ömrü o kadar az olur. Bunu belirtmek gerekir. Veya şok cihazlarında kişinin şok alma ihtiyacı ne kadar fazla olursa, yani bu ritim problemlerine ne kadar sık girerse, bu da batarya ömrünü azaltır. Ama kabaca 5-10 yıl arasıdır batarya ömürleri. Daha uzun ömürlü olan bataryalar da özellikle batarya teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte kullanıma giriyor.
Bataryanın bittiğini nasıl anlarız ya da değişim zamanı geldiğini? Periyodik kontrollerde çeşitli ölçümler vardır. Bataryanın ömrünü ölçeriz, ne kadar kaldığını. Burada da eğer batarya ömrü bir uyarı var, eri denen. Bu uyarıyı vermişse artık bataryanın değişme zamanı gelmiş demektir. Değişme zamanı geldiğinde bu jeneratör komple çıkarılır, kablolardan ayrılır. Yeni jeneratör koyulup tekrar kablolarla bağlantıları sağlanır. Bir de kablosuz piller var. Bundan da bahsetmek gerekir. Kablosuz pillerde bu batarya ve kablolar yoktur. Yalnızca kalbin içerisine bu sağdaki karıncık kısmına konulan küçük bir yapı. Ucunda ufak çengelleri var. Bunların vasıtasıyla buraya tutunuyor. Bütün batarya bunun içerisinde yerleşik. 2-3 gram ağırlığında piller. Bu şekilde bunlar yerleştirilebiliyor. Vücut dışında herhangi bir parça yok, kablo yok. Bunların 2 odacıklı olan formları da var. 2 odacıklı olan formları bir modelde yine siz bunu yalnızca karıncağa koyuyorsunuz. Ancak buradaki akım dinamiklerinden dolayı kulakçıkla da buranın aktivitesini de algılayıp 2 odacıklıymış gibi çalışıyor. Burayı dinliyor. Kulakçık aktivitesi olduktan sonra karıncayı çalıştırıyor ki bunlar arasındaki senkronite bozulmasın diye. Bir başka videoda görüşmek üzere.